Bugün teknoloji dünyasının değil, belki de modern tarihin en büyük hukuk savaşının tam ortasındayız ve federal mahkeme salonuna gidelim istiyorum. Elon Musk'ın OpenAI'ye açtığı 150 milyar dolarlık davada dün sular durulmadığı, New York Times'ın da bugün paylaştığı bu özel detaylarda davanın sadece bir şirket kavgası değil de asla bir etik ve hırs savaşı olduğunu kanıtlıyor ve mahkemede okunan gizli günlükler, tehdit mesajları ve havada uçuşan milyar dolarlar. Hazırsanız OpenAI Başkanı Greg Brockman'ın tanık kürsüsünde terlediği o anlara gidelim. Duruşmanın en bomba detayı Elon Musk'ın doğrudan attığı bir tehdit mesajı. Davadan sadece 2 gün önce Musk, OpenAI Başkanı Greg Brockman'a bir mesaj atarak davayı uzlaşma yoluyla bitirmeyi teklif ediyor. Ancak Brockman karşılıklı iddiaları geri çekelim dediğinde Musk adeta patlıyor ve mahkemede okunan o mesajda Musk tam olarak şunu yazmış: "Bu haftanın sonunda sen ve Sam Amerika'nın en nefret edilen adamları olacaksınız. Madem ısrar ediyorsunuz öyle olsun." Bu mesaj davanın sadece hukuksal değil, kişisel bir yok etme savaşına dönüştüğünde en açık kanıtı olarak kayıtlara geçiyor ve Musk'ın avukatları mahkemede tek bir şeyi hedef alıyor, tek bir kelimeyi: açgözlülük. Musk'ın avukatı Stephen Mollo kürsüdeki Greg Brockman'ı çok sert bir soru sordu. "Sahi senin OpenAI'deki hisselerin nasıl 30 milyar dolar ediyor?" dedi. Düşünün, OpenAI yola kar amacı gütmeyen, insanlık yararına çalışan bir vakıf olarak çıkmıştı ve Brockman bu vakfa cebinde bir kuruş bir yatırım yapmadı. Ama bugün sahip olduğu hisselerin değeri tam 30 milyar dolar. Avukat Mollo da Brockman gözlerinin içine bakarak bunu sordu: "Hala ahlaki üstünlüğün sizde olduğuna inanıyor musunuz?" dedi. Brockman ise sakinliğini korudu. Motivasyonunun para değil, misyon olduğunu iddia etti. Fakat Brockman'ın bu misyon odaklıyım savunması kendi tuttuğu günlükle de sarsıldı mahkemede. Brockman'ın 2017 ve 2018 yıllarında, yani OpenAI'nin ticari bir yapıya geçip geçmeyeceği tartıştığı dönemde tuttuğu bir özel not okundu mahkemede. Brockman'ın günlüğüne el yazısıyla aynen şöyle yazmıştı: "Finansal olarak beni 1 milyar dolara ne götürür?" gibi bir manifest cümlesi de görüyoruz. Tabii manifest yapanlar bilir. Manifestin gücüne ben de çok inanıyorum. Bu çok ayrı bir konu tabii. Belli ki Brockman da inanıyor. Musk'ın avukatları bu notun üzerine gitti tabii ki ve bu güvenli yapay zeka kurmakla ilgili bir not mu yoksa şahsi servet hedefi mi? Brockman bu soruya o dönemde Musk ile yollarını ayırıp ayırmama kararını vermeye çalıştığı bir yol ayrımı olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Duruşmada dikkat çeken bir diğer isimse Jared Burchell'dı. Yani Musk'ın servetini yöneten sağ kolu. Burchell, Sam Altman'ı OpenAI'ın vakıf yapısından usulsüzce değer aktarmakla suçladı. Ancak yargıç bu tanıklığın bir kısmını kişisel bilgi eksikliği nedeniyle de mahkeme kayıtlarından sildirdi. OpenAI'nin tarafının savunması ise net. Musk'ın davası tamamen sour grabs, yani kedi ciğer meselesi gibi çevrilebilir. Onlara göre Musk, OpenAI'yi Tesla'nın içine katamadığı ve kontrolü kaybettiği için bu davayı açtığı yönde. Brockman ifadesinde şunu da vurguladı: "Elon bize Google ile yarışacak bir güç olmamız gerektiğini söyledi ve biz de bunu yaptık" gibi bir sözü de var. Dava hala devam ediyor ve Brockman tekrar kürsüye çıkacak yakın zamanda. 150 milyar dolarlık bu hesaplaşma sadece yapay zekanın geleceğini değil, aslında Silikon Vadisi'ndeki etik kavramının da ne kadar belirgin olduğunu gösterecek bizlere diyelim. Ve bu videonun da sonuna geldik. Eğer içeriğimi beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Gerçekten videolar için çok uzun süre zaman harcıyoruz. Hem içerik açısından çok uzun zaman harcıyoruz, hem de montajlarken çok uzun zaman harcıyoruz. Emeğimize karşılık olarak like, yorum ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bu içeriği beğendiyseniz de yakın arkadaşlarınıza, eşinize, dostlarınıza paylaşmanızı rica ederim deyip bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güvenli kalın.